Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Bilge Panter kanalındaki 5. uyuzla ilgili olan video. İlk videomuzu 3 yıl önce çekmiştik ve neredeyse yarım milyon kitleye hitap ettik. Neredeyse 500 bine yakın bir görüntülenme aldık. Binlerce kişi iyileşti, çok kişiyle konuştuk, tecrübe paylaşımı oldu, sorunları dinledik vesaire. Elimizde şu anda aslında hatırı sayılır büyük bir tecrübe mevcut. Artık hangi maddenin işe yaradığını veya hangi yöntemin işe yarayıp yaramadığıyla ilgili tecrübelerle birlikte bir birikim elde ettik. Şimdi bu videoda kısa bir konudan bahsedeceğim. Yani uyuzla ilgili evde neler yapılabilir veya neler yapılmamalı, bunlarla ilgili konuşalım. Birincisi ve en çok yapılan hatalardan biri, bununla ilgili video da çektik. Şurada linki var. Sirkeyle tedavi olmaya çalışmak. Neredeyse herkesin denediği fakat kimsenin sonuç alamadığı bir şey. Sirkenin uyuz parazitlerini öldürmediğini hatırlatmakta fayda var. Belki bite, pireye iyi ama uyuzda iyi değil. Yani uyuzda çok bir işe yaramıyor. İkincisi ise çeşitli sabunlar. Maalesef aktardan alınan ve yoğun bir şekilde kullanılan sabunlar çok bir işe yaramıyor. Bilakis yoğun şekilde kullanmak sizin cildinizde kuruluğa neden olabiliyor. Bu kuruluk da herkesin bildiği üzere ekstra bir kaşıntıya sebep oluyor. Sabun duş vesaire derken cildi de kurutuyorsunuz. Ayrıca sıcak suda bu derinin haşlanmasına, öyle diyelim artık, haşlanacak derecede bu sıcak suda deriyi ayrıca tahriş ediyor. Sıcak bir ortam, sıcak sular uyuz larvaların daha hızlı yayılmasına, daha hızlı büyümesine sebep oluyor. Bu da ekstra dezavantajlı bir durum. Üçüncüsü bitkisel yağlar. Yani bu nebati yağlar tabii ki birçok hastalık için şifa sebebi. Ama bakalım uyuzla ilgili neler var elimizde. Öncelikle bize yapılan dönüşlerde çok fazla çay ağacı yağının kullanıldığı belirtilmekte. Hatta dönüş şöyle oluyor. Hocam gittik, doktor bana çay ağacı yağı önerdi ama geçmedi. Çay ağacı öncelikle egzama için iyi geliyor. Faydalı bir şey. Ve genel bir kaşıntı için de iyi gelir, rahatlatır. Sürebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hatta saçtaki egzamaya, yani saç derisindeki egzama için de oldukça faydalı oluyor. Tabii bir alerjiniz vesaire varsa kullanmadan önce doktora danışın. Hepsinden ziyade bu uyuz için kesin bir çözüm değil ne yazık ki. Yani kullanıp ben bunda kesin kurtuldum diyen henüz yorumlarda ya da bize böyle bir dönüş olmadı. Aksine çay ağacı yağı kullanmama rağmen kaşıntım daha da azdı veya hiçbir işe yaramadı veya biraz dinlendirdi sonra tekrar başladı diyen birçok insan var. Diğer 5 videomuzdaki video altı yorumlarda bunları görebilirsiniz. İnsanların tecrübelerine bakabilirsiniz. Dördüncüsü ise hamama gitmek. Tabii ki hamama gitmek lazım. Bizdeki bu hamam kültürü temizlikte çok önemli bir paya sahip ve oldukça etkili. Daha önce de dediğimiz gibi sık sık duş almak, sıcacık sularla duş almak, banyo yapmak, derinizi artık yüzecek kadar sert bir şekilde keselenmek, bunlar uyuzu geçirmediği gibi derideki tahrişle birlikte uyuza bağlı ikinci bir enfeksiyona neden olabilir. Deri bütünlüğünüz bozuldukta vücudunuz, deriniz bu mikroplara karşı iyice savunmasız hale geliyor. Uyuz tedavisinde, hatta bütün deri tedavilerinde deri bütünlüğünün bozulmaması çok önemli. Aksi takdirde bu kapılan mikropla birlikte kıl kökü iltihabı, deri ve deri altı hastalıklarına sebep olabilir. Yani selülit deniliyor deri altı hastalıklarına. Hani bu bacaklarda olan selülit değil de tıptaki selülit kavramı biraz daha farklı. Deri altı hastalığı gibi yorumlayabiliriz. Hamama gitmeyin demiyorum. Tabii ki her zaman hamama gidebilirsiniz. Ama sırf uyuzu tedavi etmek için gidilen hamamlar çok da faydalı olmuyor. Beşincisi ise gaz yağı veya benzin, mazot gibi şeylerin vücuda boca edilmesi. Bunlar çok tehlikeli. Aman yapmayın lütfen. Bunları asla vücuda sürmüyoruz. Ciddi yan etkileri olabilir, oluyor da. Bazı yorumlar, atılan mailler gerçekten çok üzücüydü. Tamam, zor bir hastalık, uyutmuyor vesaire ama doğru yöntem kesinlikle bu değil. Lütfen doğru olan tedavi yöntemini uygulayın. Böyle maddelere veya bu tür nasihatlere kulak asmayınız. Lütfen dikkat edelim. Altıncısı ise kolonya sürmek. Bunu ilk kimde de bilmiyorum ama etil alkolü vücudumuza sürmek parazitleri öldürmüyor. Virüs ve bakterilere etkili olan kolonya uyuza etkili değil. Onun için kolonyayla vakit kaybetmemek lazım. Tabii ki uyuz parantezinde, uyuz tırnağında. Yedincisi denize girmek veya tuzlu suya bulanmak.
Yazın denize gidip semptomların hafiflediğini söyleyenler, eve dönünce tekrar kaşıntıların devam ettiklerini, vakit geçtikten sonra bu kaşıntıların bitmediğini, hala kaşındığını belirtmekteler. Tuzlu su ve deriye sürülen bu güneş kremleri cildi besliyor, evet, ve kaşıntı da minimal hissediliyor. Fakat bunların etkisi geçtikten sonra kaşıntı devam ediyor. Hatta sizin o sıra güneşe maruz kalmanız, derinizin güneş ışınlarına, sıcaklığa maruz kalması oluşan uyuz lezyonlarında kalıcı ize sebep olabiliyor. Bu iyileşme sürecinde de güneşten uzak durmak lazım. Ayrıca uyuzdan sonra kalan lekeler için de ekstra bir araştırma yapıyoruz. Lütfen takipte kalın. Bu kalan izlerin yok edilmesiyle ilgili bir içeriği yakında size sunacağız. Diğer bir konu, yani 8.'si hayvansal ilaç kullanmak. İvermektin isminde bir etken maddenin ağız yoluyla alındığında uyuza iyi geldiği makalelerde yazmakta. Evet. Fakat Türkiye'de preparatı bulunmamakta. Ve buna da muhtemelen veteriner hekimler dolayısıyla, aracılığıyla ulaşıyor insanlar. Bu bütün hastalıklar için geçerli. İnsan deneyi olmayan hiçbir ilacı kullanmak doğru değil. İnsan deneyi yoksa bir ilaçta onu kullanmayınız. Bu etken madde de muhtemelen karaciğerden atılıyor. Ona da ayrıca bakmak lazım. Yani iç organlara zarar verebilir. Dikkat edin. 9.'su ise antihistaminik ilaçlar. Bu tedavi sürecinde kaşıntınızı hafifletmesi için doktorunuza danışarak veya doktorunuzun yazdığı antihistaminik ilaçları kullanabilirsiniz. Bu kaşıntınızı hakikaten azaltabilir. Kaşıntının böyle yoğun olduğu yerlere de soğuk uygulama yapmayı tavsiye ediyoruz. Eldeki tecrübeler yapılan soğuk uygulamaların kaşıntıyı hafiflettiğini göstermekte. Tekrar yineleyelim. Sıcak kaşıntıyı arttırır, soğuksa dindirir. Ve olmazsa olmaz 10.'su temizlik. Temizlikle ilgili çok defa konuştuk, paylaşımlarda bulunduk. Linki de bırakıyorum, izleyebilirsiniz temizlikle ilgili videomuzu. Siz ne kadar tedavi olursanız olun, sizin dışarıdan gelecek tehlikelere karşı kendinizi korumanız lazım. Bu koruma da kalkan da temizliktir. Yani ne kadar tedavi olursan ol, sen bu temizliği kendine oturtamadıkça ne yazık ki bundan kurtulamayacaksın. Tekrar bulaşacak, tekrar bulaşacak. Ne yazık ki şu aralar bir salgın var ve insanlar uyuz olduğunu söylemekte utanıyorlar. Gizli gizli kaşınıyorlar. Onun için çok göremiyorsun. Yani bir grip, korona vesaire olduğunda herkes bunu rahatlıkla söyleyebiliyor ya da görebiliyorsun. Ama kimse gelip de ben uyuzum demiyor utandığı için, ayıplandığı için. Bu da doğru değil. Haliyle hızlı hızlı yayılıyor. Belki iş yerinizde uyuz hastalığına yakalanmış bir kişi size bunu bulaştırıyor, söylemiyor. Tam o sırada o kendi kurtuluyor fakat sen kaşınmaya başlıyorsun. Sonra ona tekrar bulaşıyor sen de söylemediğin için. Aslında kendisine de yaptığı bir kötülük bu. Lütfen bu bir rahatsızlıktır. Utanılacak hiçbir sebebi yok. Şunu da söyleyelim. Ben çok titizim, ben hijyen hastasıyım vesaire. Bunlar hakikaten yemiyor ne yazık ki. Bulaştı mı bulaşıyor. Ama siz tedavi olurken dış hijyene, temasa dikkat ederseniz, kendinizi gerekli ölçüde izole ederseniz bundan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Birçok paylaşım yaptık uyuzla ilgili. Bu videoları izlerseniz abartı olmasın %90, 95 hatta 99 bu yüzden kurtulursunuz. Bu amansız bir rahatsızlık değil. Stres yapmayın, endişelenmeyin, kaygılanmayın. Psikolojinizi diri tutun lütfen. Aklınızda bir soru işareti varsa yorumlara iletin. Bize her platformda Bilge Panter ismiyle ulaşabilirsiniz. Bilgepanter.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Yaptığımız araştırmalar, tecrübe aktarımlarını vesaire bu siteye yüklüyoruz öncelikle. Sonra YouTube ve diğer platformlara aktarıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Klasiktir. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.